Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber dün tanıtılan Xiaomi'nin fiyat performans serisi yani T serisinin en güncel modelini 12T Pro'nun ön incelemesini yapacağız ve fiyatlardan bahsedip alınır mı alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle bu cihazın çok daha detaylı bir incelemesi de gelecek. Bu video daha çok ön inceleme, ön değerlendirme kıvamında diyebilirim. İlk olarak hemen tasarımla başladığımız zaman Xiaomi 12T Pro'ya dışarıdan baktığımızda gerçekten 11T Pro'ya göre çok daha farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Özellikle arka tarafta kamera modülünün yapısı ve genel kasa yapısı itibariyle biraz daha köşeli ve sert bir tasarımla geldiğini söyleyebilirim. Ana kameranın oldukça büyümüş olmasıyla beraber de burada cihaza biraz daha profesyonel bir hava katıyor. Ön tarafa baktığımız zaman Xiaomi 11T ile pek bir farklılık bulunmuyor. Yine delik çentik kamera yapısı ve aynı kenar çerçeveleri bizleri karşılarken 8.6 mm'lik kalınlık ve 205 gramlık ağırlığıyla kesinlikle uzun süreli kullanımlarda tek elle kullandığınız zaman elinizi yorabilecek bir cihaz. Burada malzeme kalitesi açısından da arka kapağımızda cam, maalesef çerçevelerimizde plastik bir yapıya yer verilmiş. Gerçekten üst seviye amiral gemisi seviyesini zorlayan bir cihazda mutlaka alüminyum metal bir yapının kullanılması gerekiyordu. Tasarım yönündeki en büyük eksisi kesinlikle malzeme kalitesi diyebilirim. Burada kalitesiz bir yapı yok, ancak dediğim gibi bu fiyat bandında bence plastik çerçeveler kabul edilebilir değil. Ekran tarafına geçtiğimizde yine oldukça kaliteli bir ekranı görebiliyoruz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızıyla beraber 446 ppi piksel yoğunluğu da bu cihazı keskinlik açısından bir adım daha öne çıkarıyor. Bunun haricinde HDR10 Plus, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojileri de görebiliyoruz. Parlaklık konusunda da 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu cihaz genel deneyim açısından ekran tarafında çok başarılı diyebilirim. Video, dizi, film izlerken veya herhangi bir oyun oynadığınız zaman günlük kullanımda da müthiş bir deneyim veriyor. Buradaki ekran kalitesi gerçekten üst seviyede tutulmuş. Ekrandan donanım tarafına geçtiğimizde Snapdragon'ın bence son zamanlardaki en verimli ve en stabil işlemcisini yani Snapdragon 8 Plus Gen 1'i görebiliyoruz. Burada baktığımız zaman Android dünyasının şu an için en iyi işlemcisi olduğunu söylemem de bence yanlış olmaz. 8 GB LPDDR5 formatında en güncel RAM'leri de burada görebiliyoruz. Performans açısından bu cihaz gerçekten muazzam diyebilirim. Oyunlarda da en yüksek ayarlarda hiçbir donma takılma sorunu olmadan, bunun yanında ısınmada gerçekten minimum seviyeye inmiş bir şekilde oyun performansı olarak da Xiaomi 12T Pro ile kesinlikle 90 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. Burada 60 FPS'te de en üst grafiklerde oynayabildiğimizi söyleyeyim. Oyun açısından da genel günlük kullanımda da telefonu sınırlarına kadar zorladığınızda da en ufak bir sorun yaşatmıyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1 sizi en az 4-5 sene sorunsuzca idare edecektir. Xiaomi 12T Pro'nun en iddialı olduğu alana yani kameralarına geçtiğimizde arka tarafta üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameranın devasa bir şekilde büyük olduğunu söyleyebilirim. 200 megapiksel gibi neredeyse hiçbir cihazda görmediğimiz oldukça büyük bir sensörü görebiliyoruz. Samsung'un ISOCELL HP1 sensörü f1.69 diyafram açıklığına sahip. Fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle gün ışığında aydınlık ortamlarda Xiaomi 11T Pro'ya göre ciddi geliştirmeler mevcut. Burada hem renk başarımı olarak hem de kontrast oranları, renk doğruluğu, bunun haricinde netlik açısından da 200 megapiksellik sensör farkını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fotoğrafların detaylarına baktığımızda da kayıp söz konusu değil. Ana kamera performansını ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak yardımcı kameralarla ilgili görüşlerim tamamıyla farklı. Yardımcı kameralarda 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kamerayı görebiliyoruz. Ana kamerada bu kadar profesyonel, güzel bir sensör kullanılmışken yardımcı kameralar neden bu kadar az seviyede? Gerçekten anlam verebilmiş değilim. Özellikle makro kamera konusunda bayağı zayıf olduğunu belirtmem gerekiyor. Video noktasında ana kamerada OIS'in olmasıyla beraber de 4K 60 FPS OIS destekli stabil sabit çekimler yapabiliyoruz. Video konusunda Xiaomi 12T Pro sizi kesinlikle üzmeyecektir. Ana kamerayla çektiğimiz videolar oldukça tatmin edici. Genel kamera deneyimine baktığım zaman özellikle ana kamera ve ön kamera konusunda başarılı diyebilirim. Yardımcı kameralar kesinlikle yeterli değil. Batarya tarafında da 5000
mAh'lik bir batarya ve 120 Watt'lık müthiş bir hızlı şarj desteğini görüyoruz. 12T Pro batarya performansı olarak da 11T Pro'dan net şekilde üstün. Oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda da 7-8 saatlere varan ekran süreleri verebiliyor. 4 nanometrelik işlemcinin burada etkisinin çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Kablosuz bağlantılar tarafında da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 gibi en güncel teknolojileri görebiliyoruz. Tabii ki 5G desteği de cihazımızda bulunuyor. Hoparlör tarafında da stereo çift hoparlör sistemini görürken Harman Kardon üretimi olan bu hoparlörler ses kalitesi olarak da ses seviyesi olarak da oldukça tatmin edici. Yazılım olarak da Android 12 ve MIUI 13 arayüzüyle geliyor. Şimdi Xiaomi 12T Pro'yu hızlıca bir değerlendirirsek öncelikle fiyatlardan bahsedeyim. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla Avrupa'da 750 Euro yani 14.000 TL bantlarında bu telefonu bulabiliyoruz. Ülkemizde vergilerle beraber hesapladığımda ben 25.000 TL bandında bir fiyat bekliyorum. Açıkçası bu fiyatları düşündüğüm zaman 25.000 TL gibi bir bütçeyle Xiaomi 12T Pro almak bence mantıklı değil. Özellikle Apple ve Samsung tarafında çok iddialı rakipleri bulunuyor. Fakat yurt dışı bir şekilde hepimizin bildiği farklı e-mail kayıt yollarıyla bu telefonu yarı fiyatlarına 14.000 TL civarında 700 Euro bantlarında rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu fiyatlarla da 13-14.000 TL bandında alınabilecek en iddialı cihaz diyebilirim. 11T Pro ile kıyasladığımda da Xiaomi 12T Pro'nun daha dolu bir pakete sahip olduğunu söyleyebilirim. Yalnızca Xiaomi 11T Pro'ya oranla yardımcı kameralarda herhangi bir gelişme yok. Bunun haricinde performans olarak da batarya olarak da gerçekten ciddi gelişmeleri görebiliyoruz. Peki sizce Xiaomi 12T Pro alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca Xiaomi 12T serisinin baz versiyonunu yani 12T'nin de incelemesi gelecek. O videoyu kaçırmamak ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.